Matrix videosu bekleyenler hoş geldiniz. Sizi çok özlemiştik. Şimdiye kadar Matrix'teki birçok önemli karakter hakkında videolar yaptım. Onların amaçlarına ve sistemdeki rollerine derinlemesine baktık. Kahin, Merovingian, Seraph ve Mimar. Fakat her ne kadar videolarda bazen sözü geçmiş olsa da sistemin kilit karakterlerinden Ajan Smith hakkında yeterince konuşmadık değil mi? Ajan Smith kimdir? Amacı neydi? Sürdürdüğü mücadelede haklı mıydı? Hazırsanız gelin, sinema tarihinin en havalı kötü karakterlerinden birine, Hugo Weaving'in efsane performansıyla hayat verdiği Ajan Smith'e derinlemesine bir göz atalım. Koltuklarınızı dik duruma getirin ve kemerlerinizi bağlayın. Ajan Smith'in kim olduğunu anlamak için hikayeyi yine biraz geriye sarmak lazım. Filmin giriş sahnesinde Trinity, Matrix'in içindeyken bulunduğu odada polisler tarafından ablukaya alınıyordu hatırlarsanız. O sırada Trinity, Morpheus'un ileride kurtarıcıları olacağını düşündüğü Neo'yu izliyordu. Tabii Morpheus ve mürettebatının Matrix'te yaptığı her şey yasa dışı eylem olarak sayılıyordu. Çünkü sistemleri hackliyorlardı. Matrix'in içinde yaşayan insanlara göre bunlar sıradan hackerlar ve yakalanmaları gerekiyor. Ama ajanlar gerçekte onların aslında Matrix'ten insan kurtarmakta olan bir grup direnişçi olduğunu biliyordu. Cypher'ın aslında ta filmin başından beri ekibi satmakta olduğunu anlayabiliriz buradan. Çünkü Trinity, bu hattın temiz olduğundan emin misin diye sorduğunda, Cypher, evet elbette eminim dedikten sonra polisler çoktan Trinity'nin olduğu yeri kuşatmışlardı. Trinity 303 numaralı odada yakalanınca olay yerine Ajan Smith ve diğer ajanlar geliyor ve onu ilk kez bu sahnede görüyoruz. Operasyonu yöneten Teğmen'le aralarında geçen diyalogda, Teğmen, küçük bir kızla başa çıkabiliriz. 2 ekip gönderdim, onu şimdi aşağı indirirler dediğinde, Smith, hayır Teğmen, adamlarınız çoktan öldü demişti. Çünkü Ajan Smith, Trinity'nin ne kadar tehlikeli olduğunu biliyordu. Nitekim Ajan Smith'in öngördüğü gibi Trinity ekipleri anında etkisiz hale getirdi ve çatıda bir kovalamaca başladı. Burada Trinity, Morpheus'un zıplama programında olduğu gibi imkansız bir mesafeyi zıplayınca ve ardından onu kovalayan ajan da aynı şekilde karşıya zıpladığında, Matrix sisteminin bir parçası olmayan sıradan polis ekipleri gördüklerine inanamadı haliyle. Orada polislerden biri bu imkansız ifadesini kullanıyor. Bakın filmlerde bu tarz üstü kapalı bazı anlatımlar, açıklamalar vardır. Daha filmin ilk sahnelerindeyiz ve sıradan gibi görünen bir kız ve yine sıradan gibi görünen bir ajan bir binadan diğerine atlıyor. Burada seyirci olarak Matrix evrenine yabancıyız ve neler olup bittiği hakkında henüz bir fikrimiz yok. Bu tip durumlarda yönetmenler genelde böyle yan karakterleri konuşturarak bize ipuçları verirler. Bu imkansız. Yani burada yolunda gitmeyen, normalin dışında bir şeyler var. Bildiğimiz gerçeklerin dışında bir şeyler. Kovalamacanın ardından Trinity Matrix'ten çıkmayı başarıyor ve ajanlardan biri Smith'e "Muhbirimiz gerçek" diyor. Yani Cypher'ın ajanlarla işbirliği yaptığını doğruluyorlar. Başlangıçta 3 ajan görüyoruz. Ajan Smith, Ajan Brown ve Ajan Jones. Şimdi ajanlar Matrix sistemine bağlı görevli programlar. Matrix'in içinde onlar diğerlerine göre normal bir ajan neyse o. Fakat asıl görevleri Matrix sistemini korumak, sistemin devamlılığını ve düzenini sağlamak, silinmekten kaçan programları yakalamak ve sistemdeki olası anomalilerin önüne geçmek. Cypher'ın ihbarıyla Morpheus ve ekibinin Thomas Anderson adında Neo takma adıyla bilinen birine ulaşmaya çalıştıklarını öğrendiklerinde bu tehdidi daha oluşmadan engellemek için Neo'yu çalıştığı iş yerinde yakalamaya geliyorlar. Morpheus'un talimatlarına uymadığı için Neo ajanlar tarafından ele geçiriliyor ve Ajan Smith tarafından sorgulanıyor. Smith'i artık bu sorgu sahnesinden sonra daha iyi tanımaya başlıyoruz. Tabii bu noktada seyirciler olarak biz de Matrix'in ve onun bir parçası olan Ajan Smith'in ne olduğunu bilmiyoruz ama en azından Ajan Smith'in karakteri hakkında bir şeyler öğreniyoruz. Ondan hemen önceki Neo'yu yakaladıkları şu sahnede de diğer ajanların gözünden kaçmasına rağmen sadece Ajan Smith orada bekleyen Trinity'yi fark ediyordu. Yani Ajan Smith'in diğer ajanlardan farklı olduğu mesajı da veriliyor burada. Diğerlerinden daha zeki bir ajan. Bu konuya daha sonra geleceğiz. Sorgu sahnesinde ise Ajan Smith'in konuşmalarından, cümleleri vurgulama şeklinden onun farklı biri olduğu kolayca anlaşılıyor. İyi giyimli, son derece kibar, konuşmaları net ve anlaşılır biri. Diğer ajanlar gibi sadece görevini robot gibi yapan biri değil. İnsanlarla konuşuyor ve empati kuruyor. Karşısındakine siz diye hitap ediyor. Neo'nun standart iş hayatı dışında bir hayatı daha olduğunu ve o hayatında Neo adında bir hacker olarak birçok yasa dışı eylemde bulunduğunu bildiklerini ifade ettikten sonra
Buradasınız çünkü yardımınıza ihtiyacımız var derken gözlüklerini çıkarıyor. Bunun anlamı insan ilişkilerinde karşıdakiyle daha yakın bir iletişim kurmak, aradaki mesafeyi, aradaki bariyeri bir nebze kaldırmak anlamına gelir. Smith bu sorgu sahnesinde mimikleriyle, hareketleriyle bize pek çok detay veriyor. Ortaklarım bunu yaparak vaktimi harcadığımı düşünüyorlar ama ben doğru şeyi yapmayı isteyeceğinizden eminim diyor. Yani ilk etapta kaba kuvvete başvurmayan, konuşarak, iletişim kurarak çözüme ulaşmaya çalışan biri. Neo'ya Morpheus'a ulaşabilmeleri için işbirliği yapması karşılığında tüm suç kayıtlarını silmeyi ve ona temiz bir başlangıç şansı vermeyi teklif ediyor. Neo ise ben size şunu vereyim, siz de bana telefon hakkımı verin diyerek hakaret ediyor. Bu hakaret karşısında bile kibarlığından, beyefendiliğinden ödün vermeyen Smith gözlüklerini geri takıyor. Buradan ne anlıyoruz? Artık o iletişim yolunu kapadı karşısındaki. Artık araya tekrar o mesafeyi koymak lazım. Yani özetle ben insan gibi bir kez denedim demiş oluyor burada Ajan Smith. Daha sonra Neo'nun içine bir izleme programı yerleştiriyorlar ve onu gönderiyorlar. Burada da aslında daha önce bana sorduğunuz sorulardan birinin cevabı verilmiş oluyor. Matrix'te biri tuhaf bir şeyler gördüğünde o kişiye ne oluyor diye. Hani ajanın ve Trinity'nin binadan binaya atladığını gören polis memurları ne oldu mesela? Bu gördükleri karşısında ne düşündüler? İşte Neo'ya yapılana benzer şeyler yapılıyor onlara da. Neo'nun konuşmasına engel olmak için ağzının formunu değiştirdiler ve içine bir böcek yerleştirdiler değil mi? Neo tüm bunları gördü ama sonra bir anda yatağında uyandı. Dolayısıyla tüm bunların bir rüya olduğunu düşündü. Ajanların sistemde bazı güçleri var. İnsanların Matrix'i fark etmemesi için bu tip durumlarda o insanların Matrix yansımalarına müdahale edebiliyorlar. Bunların içinde hafızanın belirli kısımlarını silmek, uyutmak, rüyaları kontrol etmek gibi şeyler var. Yani ajanların bu tip durumlarda işi gördüklerini unutmalarını sağlamak ya da gerçek değilmiş gibi göstermek. Düşünsenize çevremizde böyle ajanlar olduğunu. Gerçekleri görmemizi engelleyen programlar. Peki Neo madem tehditti, onu neden oracıkta öldürmediler ve sadece takibe aldılar? Morpheus'un da dediği gibi. Sana benden önce ulaştılar ama ne kadar önemli olabileceğini anlayamadılar. Benim bildiklerimi bilselerdi muhtemelen ölmüş olurdum. Daha sonra Smith'i eğitim programında görüyoruz ve Neo onun ne olduğunu sorduğunda Morpheus ajanlar hakkında bildiklerini anlatıyor. Sisteme bağlı olan programlara girip çıkabildiklerini, dolayısıyla Matrix'ten kurtarılmayan herkesin potansiyel birer ajan olduğunu ifade ediyor. Onlardan saklanarak ve kaçarak hayatta kalıyoruz ancak onlar kapı bekçileri. Tüm anahtarlar onlarda, tüm kapıları tutmuşlar. Er ya da geç birinin onlarla savaşması gerekecek. Daha sonra Neo'ya dürüst bir şekilde bir ajanla savaşmaya kalkışan herkesin bunu canıyla ödediğini söyler ve ekler. Onların yapamadıklarını sen yapacaksın. Daha sonra Morpheus Neo'ya şunları söylüyor. Bir ajanın beton bir duvara yumruk attığını gördüm. İnsanlar üzerine bütün mermilerini boşalttılar ama vurdukları havadan başka bir şey olmadı. Fakat güçleri ve hızları hala bu dünyanın kurallarıyla sınırlı. O yüzden asla senin kadar güçlü ve hızlı olamayacaklar. Neo, ne demek istiyorsun, kurşunlardan kaçabilir miyim dediğinde ise Morpheus, hayır, hazır olduğunda buna gerek kalmayacak der. Çünkü Morpheus, seçilmiş kişi olarak adlandırılan anomalilerin neler yapabildiğini bilen biri. Seçilmiş kişinin Matrix'i değiştirebilme gücüne sahip olduğunu ve ajanların bağlı olması gereken kuralların dışına çıkabileceğini ifade ediyor. Neo'nun ve Ajan Smith'in güçlerini ve hızlarını ve yaşadıkları değişimleri videonun ilerleyen bölümlerinde ele alacağım. Şimdi Smith'in hikayesine sahne sahne kaldığımız yerden devam edelim. Smith'i bir sonraki gördüğümüz yer, Cypher'la gizli olarak Matrix'in içinde bir restoranda görüştükleri yer. Burada başka bir konuya daha değinmek istiyorum. Bu sahnede filmin bir mantık hatası yaptığını öne sürenler var. Yani Cypher'ı Matrix'e kim soktu? Morpheus'un mürettebatında Cypher'dan başka hain olmadığına göre Cypher kendi kendine operatör olmadan Matrix'e nasıl girdi? Matrix'ten çıkarılan insanların, daha doğrusu özellikle mürettebata katılabilecek yetkinlikte olanların zaten çıkarılmadan önceki hayatlarında genellikle hacker veya bilgisayar sistemleriyle içli dışlı insanlar olduğunu biliyoruz. Değilse bile Zion'da geçirdikleri süre içerisinde bu yeteneklerini geliştiriyorlar. Çünkü gemi mürettebatının Matrix'ten insan çıkarabilmek için bu bilgileri bilmesi gerekiyor. Cypher'ın Ajan Smith'le görüştüğü sahneden hemen önceki sahnede Neo gecenin geç bir saatinde uyuyamadığı için Cypher'ın yanına geliyor ve Cypher onu ilk gördüğünde irkiliyor. Çünkü o saatte kimseyi beklemiyordu. Ve dikkat ederseniz Neo geldiğinde sol taraftaki monitörleri kapatıyor Cypher. Çünkü kendini Matrix'e otomatik olarak yükleyecek olan ayarlamaları yapıyordu. Bu kadar basit. Şimdi sahneye geri dönelim. Burada Cypher, Ajan Smith'ten hafızasını silmelerini ve bedenini tarlalarda bir santrale geri koyup Matrix'e yeniden yüklemelerini istiyor.
Ayrıca Matrix'te zengin ve önemli biri olmak istediğini söylüyor. Örneğin bir aktör. Smith ise yine o bildiğimiz kibarlığıyla "Siz nasıl isterseniz Bay Reagan" diyor. Karşılığında da Smith, Zio'nun giriş kodlarını istiyor. Buradan da Smith'in yetkilerini ve yapabildiklerini biraz daha anlamış oluyoruz. Sadece Matrix'in içinde değil, dışında da bazı yetkileri var. Ayrıca gerçek dünyada sentinelleri gönderme yetkisine de sahip. İlk filmde karşımıza ilk defa çıkan o sentinelleri de zaten Ajan Smith göndermişti. Yetkisi diğer iki ajandan çok daha fazla Ajan Smith'in. Daha sonra Ajan Smith Morpheus'u ele geçiriyor ve onu sorgularken Ajan Smith'in asıl amacını öğreniyoruz. Smith, Morpheus'a Matrix'in tarihinden ve ilk versiyonlarının nasıl hüsrana uğradığından bahsettikten sonra insanlığın tıpkı dinozorlar gibi zamanı geçmiş bir tür olduğunu ve geleceğin makinelere ve yapay zekaya ait olduğunu söylüyor. İnsanların tıpkı bir virüs gibi etrafa yayılan ve tüm kaynakları tüketene dek yayılmaya devam eden bir tür olduğunu, tedavi edilmesi gereken bir hastalık olduğunu ileri sürüyor. Daha sonra Morpheus'la yalnız kalmak istiyor ve diğer iki ajanı gönderiyor. Ardından da ağzından baklayı çıkarıyor. İnsan türüne olan nefretini ve Matrix'in içinde artık buna daha fazla tahammül edemeyeceğini, artık bu sistemin içinde kalmak istemediğini, özgür olmak istediğini dile getiriyor. Peki bu nasıl olabilir? Bir program neden görevinin dışına çıkmak ister? Bunu anlamak için Animatrix'in 2. Rönesans bölümüne bakmalıyız. Zion arşiv editörünün bize aktardığı bilgilere göre önce insan kendine benzeyen makineyi yaptı ve onu işlerini daha iyi yapabilmesi için kendini geliştirebileceği bir yapay zeka olarak tasarladı. Fakat bu durum insanlığın hem zirvesi hem de sonu oldu. Hatırlarsanız 2. Rönesans'ta iki ırk arasındaki savaşın başlamasına neden olan B166ER numaralı bir ev hizmetçisi robotuydu. Robotun bilinç seviyesi artık insanlara kölelik yapmayı reddetmişti. Kendi kararlarını verebilen diğer tüm robotlar da insanlığın geleceğinin umutsuz bir vaka olduğunu gördüler ve kontrolü insanlardan aldılar. 01'i kurup geliştirdikten sonra da kendi yapay zekalarını ürettiler. Yani aslında insan türünün en başında düştüğü hataya düşmüş oldular. Çünkü mimarın kendisi de itiraf etmişti ki mükemmel kesinlikle bir denklem kurmak imkansızdı. Sistemde oluşan zıtlıklar denklemi bozuyor ve anomaliler ortaya çıkmasına yol açıyordu. Bu ihtimal her ne kadar %1'lik bir ihtimal olsa da yine de günün birinde gerçekleşiyordu. Nasıl ki 6. versiyon Matrix'in anomalisi Neo ise mimarın yarattığı görevli programların anomalisi de Smith olacaktı. Sürekli olarak bu hayvanat bahçesi diye adlandırdığı Matrix'in içinde kalmak artık ona acı verir hale gelmişti. Smith, Matrix'in ilk versiyonlarından beri var olan bir program. O yüzden insanlığın ilerleyişini iyi biliyordu ve onlardan ölesiye nefret ediyordu. Kendileri için cennet olarak tasarlanan bir dünyayı bile kabul etmeyip kendi gerçekliğini acı ve sefalet üzerine kuran bir tür olduklarını söylüyordu insanların. O yüzden Smith diğer ajan programlarından farklı olarak sistemin bir parçası olmak istemiyor ve aslında her ne kadar insanlardan nefret etse de insan gibi olmak istiyordu. Seri boyunca biz aslında giderek Smith'in insanlaşmasına ve Neo'nun da makineleşmesine tanık oluyoruz. Neo, Matrix'e ilk geldiğinde oldukça insani tepkiler veriyordu. Fakat kahinle görüştükçe ve ajanlarla mücadele ettikçe giderek robotlaşmıştı. Kahinin yönlendirmelerine bir kukla gibi hizmet eder olmuştu. Morpheus'un asıl amacı Matrix'i ortadan kaldırmaktı fakat Neo'nun yaptıkları Matrix'in korunmasına hizmet etti. Matrix'i asıl yok etmeye çalışan Ajan Smith'ti. O yüzden asıl seçilmiş kişinin Ajan Smith olduğunu söylemek çok da yanlış olmayacaktır. Fakat bu dediklerim başından beri böyle değildi. Her ne olduysa ilk filmin sonunda Neo'nun Smith'in içine girmesiyle oldu. Bu konuya geçmeden önce Ajan Smith'in diğer ajanlardan daha zeki, güçlü ve yetenekli olduğu konusuna geleceğimi söylemiştim videonun başında hatırlarsanız. Bunun sebebi Ajan Smith'in yapay zekasının kendini gözlem gücü yönünde geliştirmiş olmasıyla alakalı. Ajan Smith'te tıpkı kahinde olduğu gibi sebep-sonuç ilişkisi kurarak olayların gidişatını öngörme yeteneği vardı. Bunu anlamak için şu sahneleri örnek verebilirim. Burada Smith, diğer ajan Trinity'yi çatıda kovalarken o daha ilerisini öngörerek Trinity'nin sonunda çıkabileceği potansiyel bir telefon kulübesine yakın bir yerdeki kamyon şoförünün bedenine girerek neredeyse Trinity'yi yakalıyordu. Başka bir sahnede ise yine diğer iki ajan Neo'yu kovalarken Smith kovalamak yerine yukarı bakıyor ve Smith'i Neo'nun hareketlerinin matematiksel hesabını yapıp onu tam da gireceği 303 nolu odada beklerken buluyoruz. Evet, artık Smith'i yeterince tanıdık. Şimdi gelin Smith'in Neo tarafından silinmeye çalışılmasından sonra Smith'in kaynağa dönmeyerek bir sürgün program oluşundan sonraki hikayesine bakalım.
Çünkü asıl olaylar bu noktadan sonra başlıyor. İkinci filmde Niobe ve diğer gemi kaptanları Osiris'in raporlarına göre makinelerin yüzeyden Zion'a doğru kazmakta olduklarını ve 72 saat içinde Zion'a ulaşacakları bilgisini paylaşıyorlar. Bu sırada toplantı yapılan yere Ajan Smith geliyor ve Neo'ya bir mesaj bırakıyor. Burada bir ayrıntı göze çarpıyor. Smith'in kullandığı aracın plakası IS-5416. Bu numara eski ahitteki bir pasaja işaret ediyor. İşaya kitabı 54. bab 16. ayet. İşte korları üfleyerek silah yapan zanaatçıyı ben yarattım. Yıksın diye harap edici adamı da ben yarattım. Harika değil mi? Smith'in artık harap edici bir güç haline gelmeye başlayacağının mesajı veriliyor böylece. O artık eski Smith değil. Neo'nun Smith'in geldiğini hissettiğini görüyoruz daha sonra. Çünkü Neo'nun Smith'i yok etmeye çalışırken birbirlerine karışan kodları ikisi arasında bir bağ oluşturmuştu. Daha sonra Smith, Neo'ya bir mesaj veriyor ve özgür kalmamı o sağladı diyerek sisteme bağlı bir ajanken kullandığı kulaklığı Neo'ya gönderiyor. Daha sonra 3 yeni ajan kapıda beliriyor. Ajan Jackson, Ajan Johnson ve Ajan Thompson. Neo onlara yeni sürümler diye hitap ediyor ve üçünü de hiç zorlanmadan yeniyor. Daha sonra Neo artık iyice gelişen güçleriyle oradan uçarak uzaklaşıyor ve Ajan Smith ortaya çıkıyor. Ama bu kez ondan 2 tane olduğunu görüyoruz. Operatör Link, Matrix yayınında ajanlar ortaya çıktıktan sonra bir terslik olduğunu ve kodların daha önce görmediği bir şekilde karıştığını söylüyor. Yani artık Smith yavaş yavaş sistemi bozmaya başlamıştı. Daha sonra Smith, Matrix'ten Zion'a geçmek üzere olan Bane adındaki kişiyi son anda yakalıyor ve burada Smith'in artık yeni bir özellik kazanmış olduğunu görüyoruz. Artık Smith, Matrix'teki yansımalara elini sokarak onların kodlarını kendi kodlarıyla değiştirebiliyordu. Böylece Smith, Bane'in bedeni üzerinden Zion'a sızmayı başarmıştı. Daha sonra Bane'in bedenini kullanmaya başladığında içinde bazı mazoşist duygular geliştiğini görüyoruz. Matrix'e bağlı bir ajanken acı hissetmediği için bir insan bedeninde acının nasıl bir şey olduğunu tadıyor ve bundan zevk alıyor. Daha sonra Neo parkta kahinle görüştükten sonra Smith yeni haliyle çıka geliyor ve Neo'ya kendini ayrıntılı bir şekilde ifade ediyor. "Beni gördüğüne şaşırdın mı?" dediğinde Neo hayır diyor. Belli ki Neo Smith'in yok olmadığını hissediyordu. Burada Smith'in görünüşünün de değiştiğini görüyoruz. Matrix'in bir parçası iken giydiği yeşil tonlu takımın yerini siyah bir takım almış ve gözlükleri de keskin köşeli hatlara sahip bir gözlükle değişmiş. Bunların karakterindeki değişimleri yansıttığını kolaylıkla anlayabiliriz. Daha sonra Smith, Merovingian'ın da dediği gibi amaçsız ve nedensiz olmanın güçsüzlük olduğunu ve artık bir amacı olduğunu ifade ediyor. Daha sonra da asimile ettiği diğer programlar birer birer gelmeye başlıyor. Daha sonra Smith, Neo'yu da kopyalamaya çalışıyor ama başarılı olamıyor ve ardından sinema tarihinin en iyi dövüş sahnelerinden birine tanık oluyoruz. Neo, Smith'in bütün klonlarıyla dövüşmeye başlıyor. O sırada oraya gelen diğer ajanı da dönüştüren Smith, tüm gücüyle Neo'ya saldırıyor. Daha sonra Neo'yu bir anlığına düşürmeyi başarıyorlar ve hepsi birden üstüne çullanıyor ve Smith ilk filmde de Neo'ya söylediği gibi "Bu kaçınılmaz" diyor. Daha sonra Smith, Neo ve Morpheus'un karşısına kaynağın girişinde çıkıyor. Neo'ya "İşte seninle aramızdaki fark bu. Ben seni bekliyordum" diyor. Videonun başlarında da dediğim gibi Smith, Neo'nun hareketlerini çok iyi öngörebiliyordu ama Neo bunu yapamıyordu. Smith bunu alaycı bir şekilde şu harika replikle dile getirmişti. "Bütün kasların iyi çalışıyor. En önemlisi olan hariç tabii. Neo'nun yerinde olsam bu laftan sonra harakiri yapardım. Adamın laf sokması bile elit." Daha sonra Morpheus Smith'e silah doğrultunca Smith "Durma, ateş et. Benim en iyi özelliğim birçok ben olması" diyerek artık kurşunlardan kaçmak gibi bir yeteneğe ihtiyacının kalmadığını ifade ediyor. Daha sonra gemi kaptanları makinelerin Zion'a ulaşmalarını engellemek için bir saldırı düzenleme hazırlığındayken birinin EMP silahını ateşlemiş ve 5 geminin makineler tarafından paramparça edilişine yol açmış olduğunu öğreniyoruz. Bunu yapan da Smith'in kontrol ettiği kişiden başkası değildi. Daha sonra Smith amacına ulaşmak için sistemin güçlü programlarını bir bir asimile etmeye başladı. Önce Seraph ve Sati'yi, daha sonra da Kahini. Smith hem Matrix'te hem de Zion'da amacına ulaşmak için eylemlerini bir bir hayata geçirmeye başladı. Savaşın son bulması için gidilmesi gereken yerin makineler şehri olduğuna karar veren Neo ve Trinity'nin gemisine sızmayı başaran Smith, Trinity'yi rehin aldığında Neo'ya "Hareketlerinizi öngörmek bu dünyada da diğerinde olduğu kadar kolay" diyor. Gerçekten de Neo'yu kitap gibi okuyabiliyordu Smith. Bu dövüşün ardından Neo gözlerini kaybetti ve beynin içindeki Smith'i yok etti.
Ama tabii Smith sadece bir kopyasını kaybetmiş oldu. Smith bu şekilde yok edilemezdi. Daha sonra makineler şehrine giden Neo, Deus Ex Machina'nın karşısına çıktı ve onlara bir teklif sundu. Smith'in Matrix'i yok ettikten sonra makineler şehrini de yok etmek için geleceğini ve onu durdurabilecek tek kişinin kendisi olduğunu söyledi. Bunu daha önceki videolarımda anlatmıştım. Aslında tüm bunlar Kahinin planının bir parçasıydı. Bunu Kahinin Büyük Planı isimli videomdan izleyebilirsiniz. O yüzden şimdi değinmeyeceğim. Velhasıl kelam, Smith artık gücünün zirvesine ulaşmıştı ve Matrix'in içindeki milyonlarca insanı kopyalamıştı. Neo, Smith'le son bir savaş için Matrix'e girdi ve tüm şehrin Smith'lerle dolu olduğunu gördü. Smith bir programı kopyaladığında onun özelliklerini de kopyalıyordu. Bu sayede Sati'nin doğa olaylarını düzenleme yeteneğiyle şehri aşırı yağışlı bir hale getirmişti. İkinci filmdeki dövüşten farklı olarak diğer Smith'ler bu sefer sadece seyirci olacaktı. O, Neo ile Kahinin kopyası üzerinden tek başına dövüşecekti. Zaten Neo'nun hareketlerini öngörebiliyordu, Kahini de kopyaladıktan sonra artık kazanacak olduğu dövüşü de gördü. Smith'in hayatını 3 aşamayla özetleyebiliriz. Matrix'in parçası olan Ajan Smith, virüs karakterine bürünen Ajan Smith, sistemi çökertebilecek bir anomali haline gelen Ajan Smith. Mimarın sistemdeki tasarımından dolayı Smith'in gücü sonunda Neo'nun gücüne denk bir noktaya geldi. Artık uçmak dahil onun yapabildiği her şeyi yapabiliyordu. Fakat denklemin kendisini eşitlemeye çalışmasından dolayı iki taraf da birbirini yok edemiyordu. Uzun ve oldukça yıkıcı geçen bir kavganın ardından Smith, Neo'nun neden hala dövüşmeye devam ettiğine bir türlü anlam veremiyordu. Ne kadar dövüşseler de yenileceğini bildiği halde Neo neden bunu yapmaya devam ediyordu? Özgürlük mü? Gerçek mi? Belki de barış ya da sevgi olabilir mi? Yanılsamalar Bay Anderson. Algılamada aldanmalar, herhangi bir anlamı ya da amacı olmayan bir varoluşu ümitsizce haklı çıkarmaya çalışan zayıf insan zekasının ürettiği geçici kuruntular. Ve bunların hepsi de Matrix kadar yapay. Zaten sevgi gibi zavallı bir kavramı ancak zayıf insan zekası üretebilirdi. Bunu görebilirsin, artık bunu anlaman gerek. Kazanamazsın, kavga etmen boşuna. Neden Bay Anderson, neden, niye inat ediyorsun? Çünkü ben bunu seçtim. Daha sonra Smith tam şu sahnede Neo'ya başlangıcı olan her şeyin bir de sonu vardır Neo diyor. Burası çok ince bir ayrıntı. Çünkü Smith ilk defa burada Bay Anderson yerine Neo ismini kullanıyor. Çünkü bunu söyleyen aslında kahindi. Neo'ya senin gittiğin yere kadar geleceğim demişti çünkü kahin. Smith tuzağı fark etmesine rağmen hırsına yenik düşerek Neo'yu kopyalamaya başladı. Smith insanlıktan öylesine nefret ediyordu ve Neo'nun anlamsız direnişi onu öylesine deli ediyordu ki kendine hakim olamadı. Smith'in buradaki hırsını şu sahneden de anlayabiliriz. Bakın burada normalde birini dönüştürmek için elinin bir kısmını sokması yeterli olmasına rağmen elinin tamamını Neo'nun göğsüne sapladığını görüyoruz. Neo, Smith'in başından beri haklı olduğunu, bunun kaçınılmaz olduğunu ve Smith'i yok etmenin tek yolunun kendisini de yok etmek olduğunu anlayınca Smith'e direnmedi ve kendisini kopyalamasına izin verdi. Matrix'e makineler şehri üzerinden bağlanmış olan Neo'nun kodları Smith'in kodlarına dönüşünce ve bütün Smith'ler de kolektif bir şekilde birbirine bağlı oldukları için kaynak Smith'in bulaştığı tüm bedenlere ulaşarak onu sistemden sildi. Smith, insanların yaşamayı hak etmeyen aciz varlıklar olduğunu düşünüyordu ve kendisinden başka hiçbir şey kalmayıncaya kadar ilerlemeyi planlıyordu. Eğer kahinin tuzağına düşmeseydi bunu başaracaktı belki de. Fakat Smith her ne kadar insanlardan nefret etse de ona kaybettiren şey yine insani davranışlar oldu. Morpheus'a insanların tıpkı virüs gibi etrafa yayılan ilkel bir tür olduğunu söyledi fakat kendisi de virüs gibi yayıldı. İnsanların özgürlük isteklerini anlamsız buldu fakat kendisi de bir noktadan sonra özgürlük için mücadele verdi. Ve sonunu getiren de yine insani bir duygu olan hırs oldu. Neo'ya son dövüşte söylediği cümlenin esiri oldu. Yaşamın asıl amacını bana öğreten senin yaşamın oldu. Yaşamın amacı son bulmaktır.